geldiniz kanalıma. Hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlarım, bu videomda sizlere görmüş olduğunuz bu güzel çalışmanın nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz. Bakın şöyle yakından göstereyim. Gayet güzel ve kolay bir model olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de aynı şekilde düşünürsünüz. Şimdi kullandığımız malzemeler şu şekilde: halı kaydırmazım var, kalın olanından arkadaşlar. Aynı zamanda banyo paspası olarak da geçiyor. 3,5 milim tığ kullandım. Alize Burcum batik ve Himalaya'nın şu şekilde ipleri var arkadaşlarım. Bunları kullanarak yaptığım bir çalışma. Gerçekten yapımı gayet kolay olan bir model arkadaşlarım bu. Böyle bu şekilde tasarladım. Umarım seversiniz. Şimdi hemen yapımına geçelim. Öncelikle şu şekilde tutuyorum ve 6 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 zincirden sonra üzerine alıyorum. Şöyle birinci burayı değil de arkadaşlar şu yandan giriş yaparsanız daha rahat edersiniz. Şu şekilde topluyorum. 1, 2 ve 3. 3 tane topladıktan sonra hepsini birlikte çekiyorum. Bir tane böyle bağlama için bir tane de araya zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum ve tekrardan 3 tane toplayacağım. 1, 2 ve 3. Şimdi bunu da aynı şekilde bakın hepsini birlikte çekiyorum. Ve bir tane böyle alarak bağlıyorum. Daha sonra buradan 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Geri dönüyorum. Üzerine alıp hemen bu boş yuvaya arkadaşlarım bakın şu araya giriş yapıyorum. 1, 2, 3. Bunu gevşek gevşek bu şekilde yapalım. Şöyle bir tane zincir çektim. Tekrar bir tane daha aynı yerden topluyorum. Üçlümü birleştirdim. 1, 2, 3 zincir çektim. Geri dönüyorum. Evet arkadaşlarım bakın şimdi ben diğerlerini 15 yapmıştım. Çünkü halı kaydırmazımın boyu 15 tane bu şekilde yere müsait. Bakın şöyle göstereyim. Ölçümü de bu şekilde yapacağız. Şimdi şöyle hangi projeyi yapacaksanız, ne büyüklükte istiyorsanız onu yaparak bakın şöyle bir görünüm elde edeceğiz. Bunu yaptıktan sonra bu ipimi artık şöyle hemen buradan kesiyorum. Diğer ipimizle yapılacak işleme geçiyoruz. Bu ipleri tek renkte yapabilirsiniz. Böyle renkli renkli de yapabilirsiniz. Her türlü ipi kullanarak da yapabilirsiniz arkadaşlar. Eğer ipiniz ince ise bir 5'e çıkartabilirsiniz bu dolguları. Şimdi bunu bu şekilde aldıktan sonra şurada 2 tane yer bırakıyorum. Şöyle şu yeri değil arkadaşlarım. Bakın 1, 2. Buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6.'dan şu şekilde yanında 7.'den giriş yaptım. 6.'dan çıkartıyorum. Ve şu şekilde diğer ipimi bir bağlıyorum önce buraya. Şöyle tutunuyorum. Ve bu modelimi getiriyorum. Yaptığım işlemi. Bu şekilde aldım. Ve birleştiriyorum. Şimdi buradan bu şekilde birleştirdikten sonra bir tane zincir çekiyorum. Bir diğerine geçiyorum. Sık iğne ile yapıyoruz arkadaşlar burada. Bir tane daha aynı yerden giriş çıkış yaptım. Bakın şu aradan. Bir tane ilerliyorum. Ve yine sık iğne ile şöyle bir tane zincirimizi çektik. Hemen şu ipleri de arkadan şöyle alalım. İçine aldım ve bir tane sık iğne ile bağlıyorum.
Bir tane zincir çektim. Şimdi şu köşeden bakın, şu kenardan bu şekilde giriş yapıyorum ikisinden. Şuradan giriş yapıp buradan çıkartıyorum arkadaşlar. Ve kaydırma yöntemiyle bağlıyorum. Bir zincir çektim. Bir sonrakine geçiyorum. Şu orta kısımdan arkadaşlarım. Buradan giriş yapıyorum. Hemen buradan ve buradan alıyorum. Şöyle kaydırma yöntemiyle bağlıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bakın şu çekmiş olduğumuz zincir. Bir tarafta zincir var. Bir tanesinde var. Bir tanesinde yok. Hemen çektim. Şu şekilde bağlıyorum. Bir zincir. Bir ileriye geçiyorum. Bir zincir çekiyorum ve devam ediyorum. Şöyle tutalım. İğne yardımı ile de bunu dikebilirsiniz arkadaşlarım, halı kaydırmaza. Ama ben bunu bu şekilde yaptığım için sizlere de bu şekilde göstermek istiyorum. Şöyle bir tane zincir, hemen bir ileriye geçiyoruz ve burayla birleştiriyoruz. Evet, son yere geldim. Yine aynı şekilde ortada sıra, ortadan giriş yapıyorum ve burayı da alıyorum. Bir tane zincir çektim. Şimdi arkadaşlarım bu kenarı da aynı şekilde birleştiriyorum önce. Bir tane zincir çekiyorum ve bu zinciri, bu arada boşluk olmasın diye geliyorum buraya bağlıyorum. Bir tane zincir çekiyorum tekrardan ve şu orta kısmına, tam ilk başlangıç yerimiz arkadaşlar, bakın oraya gelip bir tane sık iğne ile bağlıyorum. Bir zincir, tekrar aynı yerden giriş yaptım. 2, tekrar aynı yerden giriş yapıyorum. 3 tane buraya bu şekilde bağlıyorum. Daha sonra bir tane zincir çekiyorum ve diğer tarafa geçiyorum arkadaşlar. Aynı, hiçbir değişiklik yapmadan bu arada yani böyle çok fazla uzatmadan ya da şey bırakmadan şu şekilde aldım, giriş yapıyorum ve bağlıyorum. Bir tane zincir çektim. Tekrar diğerine geçiyorum. Burayı da bu hizadan takip ederek şöyle alalım ve geçelim. Evet, şimdi burada da son yere geldim. Yine bir zincirle bunu aynı bunların hizasından bağlıyorum. Bir zincir çekiyorum ve üst tarafa geçip oraya da kaydırma yöntemiyle bağlıyorum. Şimdi arkadaşlarım bakın, burayı tamamlamış olduk. Bu parçamızı buraya eklemiş olduk gördüğünüz gibi.
böyle bir görüntü ortaya çıkıyor. En son bitirdikten sonra arkadaşlar şu kenar kısımlarını da bakın birbirinden ayrık duruyor. Bu tarafı da diğer tarafı da bir sıra şeklinde bakın. Şimdi burada farz edelim bitirdik bu sonu. Burada bir tane zincir çektim. Hemen bakın şöyle geliyorum. Bir tarafından bir zincir çekiyorum. Bunun tam ters tarafından şuradan giriş yapıyorum ve kaydırmayla çeviriyorum. Bir tane çektim ve kaydırdım. Şöyle bir tarafını alıyorum arkadaşlar. Daha hani böyle zikzaklı dursun diye. Bunu hepsini bitirdikten sonra bu şekilde yapın derim arkadaşlar. Evet, buraya da geldim. Diğer tarafla da aynı şekilde birleştiriyorum. Şöyle alabilirim. Evet. Ve bakın böyle bir görüntü ortaya çıkıyor. Farklı şekillerde de yapabilirsiniz ayrıca. Onu da söylemeden geçmeyelim arkadaşlar. Evet, bu videomda da size bu güzelliğin yapımını anlatmak, paylaşmak istedim. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir arkadaşlar. Arkası da bu şekilde bakın, hiçbir şey yok arkasında görünen. Tamamen ön tarafta işlendiği için böyle bir güzel model ortaya çıkmış oluyor arkadaşlar. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.